Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine efsane bir çantayla geldim. Tabii ki de yine her zamanki gibi bu güzel çantanın tüm detaylarını bu videoda bulabileceksiniz. Beni takip etmeyi unutmayın. Çok daha büyük yeniliklerle gelmeye devam edeceğim. Yine dedim ki bu kare motifler, kare deriler, yani neden birlikte olmasın? Yine bir yeniliğe, bir ilke imza attık. Bakar mısınız güzelliğine? Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Burada böyle bir acı kahve derilerden kullandım. Burada ise görüyorsunuz altın sarısı. Karelerimiz normal mat deriden. Fermuarımız, elciğimiz gerçekten çok kaliteli, çok şık bir çanta oldu. İpim Milano Raffia. Derilerim 10 santimlik derilerden. Tam 12 tane kullanıyorum her bir çanta için. Altı bir tarafında, altı diğer tarafında olmak üzere. Gerçekten yani o kadar kolay ki bir günde yapıp bitireceksiniz. Yani bir akşamda oturup tamamlarsınız diyebilirim. Çünkü her şeyi hazır. Sonuçta fermuarımız hazır, elciğimiz hazır, derilerimiz, sadece ilk motiflerimizi hazırlayacağız ve sonrasında birleştireceğiz. Astar derdimiz yok. Zaten içi derili, bakın görüyorsunuz. Ha ben illaki astar isterim derseniz de dilediğiniz gibi astarlamanızı da yapabilirsiniz. Oldukça geniş bir hacme sahip. Küçük gibi görünmesin gözünüze. Sadece 32 santim bakın fermuarımız var. Hemen size ölçülerini söylemek istiyorum. Şimdi öncelikli olarak ben siyah, elimdeki malzemeler siyahtı ve siyahla başladım. O yüzden videoda bu çantanın yapımını göreceksiniz. Sonradan çok beğenilince dedim ki en azından farklı bir rengini de göstermiş olayım sizlere. O yüzden bakın bu şekilde sizlere hasır renk ve acı kahve ile de bunu çalışmak istedim. Dilerseniz tavalar, pembeler, yani aklınıza gelebilecek her renkte yapabilirsiniz diyorum. Bir adet rafya kullandım. Ben toplamda 95 gram ip kullandım her bir çanta için. Yani bir adet ip almanız sizin için yeterli olacaktır. Ancak istediğiniz iple de tabii ki de gönül rahatlığıyla örebilirsiniz bu çantayı. Hemen tam ölçüsünü de vereyim size. Bakın çantamız, şu kısmı biraz şey. Evet, 34 santimlik bir elimiz var. Fermuarı ile beraber tutacak olursak 25 santimlikte bir boyumuz var. Oldukça ideal. Hem çok şık hem çok kullanışlı bir çanta oldu. Tabii ki de hepsi opsiyonel. Yani siz dilediğiniz kısmını kullanıp dilediğiniz kısmını yapmayabilirsiniz. Ağzını isterseniz kendiniz fermuar dikebilirsiniz. Elcik sapını kendiniz örgü yapabilirsiniz. Her şey size kalmış. Ama bu şekilde çok daha kolay, pratik ve bir bütünlük sağlıyor. Yani derilerin, materyallerin, altınların hepsinin aynı şekilde olması çok güzel bir bütünlük sağlamış. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeyelim, hemen videosuna geçelim. Ama çok önemli bir detay vereceğim burada. Şimdi siz videoda bu çantayı izleyeceksiniz ve benim elimdeki buradaki siyah ipim çok inceydi. Yani o kadar inceydi ki örnek çok cılız kaldı. O yüzden ben bunu çift katla çalıştım. Ama sonradan gelen elime gelen siyah ipler ve normal hasır ipler, bakın bu tek katta çalışılmış, tek katta gayet yeterli oluyor. O yüzden ben burada çift katla çalışıyorum ama siz çift katla çalışmayın. Siz tek katla çalışın. Bakın bu çok önemli. Ben çift katla çalıştım. Siz tek katla çalışın. Aksi halde bir tane ip yetmez. Çift kat çalıştığımda, çünkü benim 135 gram ipim gitti. Onu da söylemiş olayım sizlere. Çünkü dediğim gibi bakın çok inceydi ip. O yüzden 135 gram 2 katına birden gitti. Burada ise tek kata 95 gram gitti. O hatırlatmayı yapayım size. Mutlaka tek kat ip kullanıyorsunuz. Kağıt iple denedim, güzel oluyor. Makrome ile denedim, güzel oluyor. Yine yerli rafyada kullanabilirsiniz ama çok kalın ipler tercih etmeyin. Çünkü motifleriniz büyüyecektir, örgünüz tutmayacaktır. Onu belirtmiş olayım diyorum ve hemen hazırsanız örmeye başlayalım. Başlayalım dilerseniz. Bakın şimdi bu motifi yapmaya başlayacağız birlikte. Hemen bakalım. Bakın boş hali böyle
başlıyoruz yapmaya. İlk olarak kareyle işimiz yok. Bunu bırakıyorum kenara. Hemen şu gövdedeki çiçeği yaparak başlıyoruz. Şimdi görüyorsunuz, başlangıçta sihirli halka ile başlayacağız ve toplamda 12 tane trabzan yapacağız birlikte. Nasıl yapıyordum? Şimdi sihirli halkayı hemen gösteriyorum. Bakın. Şöyle parmağımın üzerine bir çarpı yaptım. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Parmağımın üzerine bir çarpı yapıyorum ve sonrasında bu ipi parmağımla mutlaka bakın bastıraraktan tutuyorum. Tığımı ipin altından geçirdim. Buradan ilmeği çektim ve hemen bu şekilde sıkıştırıyorum. Sihirli halkamı böylece oluşturmuş oldum. Şimdi burada toplamda 1, 2, bakın 3 zincir olmuş oldu. Bir tane de araya zincir için çektim. Yani toplamda 4 tane zincirim olmuş oldu. Bunu dilerseniz zincir görüntüsünden hoşlanmıyorsanız başlangıcında böyle trabzan görüntüsüyle de başlayabilirsiniz. Onu nasıl yapıyoruz? Hemen onu da göstereyim. Bakın bu şekilde ilkini sıkıştırdıktan sonra ipimi uzatıyorum biraz. Döndürdüm kendi etrafında. Bakın tığımla ipimi çektim. Aradan geçirdim. Uzattım. Çektim. Bakın böylece bir trabzan görüntüsü elde etmiş oldum. Bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Aynı boşluğa giriyorum ve hemen 2 seferde çekerek trabzanımı yapıyorum. Tekrardan araya bir zincir çekiyorum. Hemen yanına. Bu şekilde toplamda 12 trabzan olana kadar öreceğiz. Kaç oldu? Bakın 6 tane oldu. Siz dediğim gibi dilediğiniz iple örebilirsiniz. Ben Milano rafyayı tercih ettim. Ancak siz isterseniz Milano rafya değil kağıt ip, makrome ip istediğinizi kullanabilirsiniz bu örnekte. Zaten benim 2 katlı Milano'm sizin normal ipinizin kalınlığına gelmiş oluyor. Şimdi dilerseniz ben 12'ye tamamlayıp hemen geleyim. Evet geldim. Bakın toplamda 3, 6, 9, 12 taneyi yaptık. Bir tane tekrardan zincirimi çekiyorum ve geliyorum hemen ilk yaptığım trabzanın tepesine. Onun tepesinde böyle zaten normal sık iğnelerin tepesi gibi bir bakın V şeklinde tepe oluyor. Hemen oraya geliyorum. Ve buraya bir ilmek kaydırma yapıyorum. Buraya bir ilmek kaydırma yaptım. Şimdi ilmeğimi uzatıyorum. Bakın. Bu ilmeği arkaya çekiyorum. Boşluktan arkaya çekiyorum. Ve sonrasında bu şekilde arkaya çektikten sonra aynı şekilde buraya tekrardan giriyorum. Buradan bir ilmek daha çıkartıyorum. Diğer ilmeği de bakın bu şekilde geçiriyorum ve şimdi başlıyorum buraya 2 tane 3 tane zincir çekiyorum. Doladım ipimi, aynı yere tekrar giriyorum. Bakın ikili trabzan gibi ama tepeyi çekmiyorum. Tekrardan doladım. Yine ikili trabzan gibi. Şimdi hepsini bakın bu şekilde topladım. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. İpimi tekrar doluyorum. Girdim yandaki boşluğa. İkisini çektim. Tığımı doladım. Geldim tekrar aynı boşluğa.
ikisini çektim, tığımı doladım, tekrar aynı boşluğa girdim, ikisini çektim, tığımın üstünde şu an 4 tane var. Şimdi dördünü birden toparlıyorum. Tekrardan 1 2 3 ve 4 ipimi tekrardan doladım, bir kere doluyorum, geldim yandaki boşluğa. Bakın, ikincisini yaptım, doladım, bir daha girdim, üçüncüsünü yaptım, tığımın üstünde 4 tane var, dördünü birden topladım. Şimdi 2 tane 4 zincirli yaptıktan sonra geliyorum, 1 2 3 4 5 ve 6. Burası bizim köşe kısmımız olmuş oluyor. Yine ipimi doladım, yan tarafa geçtim. 1 2 3. Şimdi dördünü birden topladım. Tekrardan 1 2 3 ve 4 tane. Bakın, şunun aynısını yapacağız şimdi. Şurası köşeye gelmiş olacak 6 zincirli kısmımız. 4 zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa. 1 geldim yanına. Hemen 2 geldim yanına. 3. Hepsini bir topladım. Tekrardan 1 2 3 4. Dilerseniz köşeyi ayırt etmeniz açısından, hani şimdi örerken anlamanız daha rahat olsun, köşeye bir tane şu şekilde ilmek tutturucu takayım. Yine 4 zincirimi çektim, ipimi bir kere doladım, 1 geldim aynı boşluğa, ikinci geldim aynı boşluğa, bu da üçüncü. Şimdi yine hepsini bir çektim. Bakın, yine 2 tane dörtlüyü yaptığım için bu sefer ne yapıyorum? Tekrardan 3 4 5 ve 6. Tekrar 6 tane zincirimi çektim. Ne yapıyorum? Yine buraya da köşe olduğu belli olsun, bir tane koyayım. İpimi doladım, hemen yanındaki boşluğa. 1 2 fıstık diyorduk bunları, hatırlarsanız üçlü fıstık yapmış oluyoruz. Şimdi tekrar 1 2 3 ve 4. Tekrar doladım, geldim yanındaki boşluğa. 1 2 ve 3. Ne yapıyorum? Topladım hepsini. Tekrardan 1 2 3 4 tane ipimi doladım, geldim buraya. İkincisini yapıyorum. Şimdi fıstığın üçüncüsünü yapıyorum ve topladım. Bakın, 2 taneyi yaptığım için tekrar köşeye geldim. 3 4 5 ve 6. İpimi tekrar doladım, yan boşluktayım. Hemen bu köşeye de şunu yapınca bir tane işaretleyicimi takacağım. Bunu sizler için takıyorum. Siz de zaten alıştığınızda gerek yok, yani takmanıza gerek yok aslında. Ama videoda köşeler daha net anlaşılması açısından takıyorum. Evet, bu köşeye de bir tane takmış olduk. Geliyorum artık, bakın, son köşeye doğru. 4 zincirimi çektim, ipimi doladım, geldim buraya. 1
geldim 2, geldim 3. Şimdi hepsini bir topluyorum. Yine 4 tane. 2, 3, 4. İpimi doladım. Bakın hiç kesmiyorum. Sıkıntı yaşamayın diye. Çünkü yeni başlayanlar oluyor. Bilenler zaten hızlı bir şekilde geçer. Ya da zaten siz de benimle beraber örmüş olursunuz aynı anda. Evet. Şimdi artık köşeye geldiğim için 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. İpimi doluyorum. Şimdi buraya bakın, şurada tepesine değil de ilk zincire girip şimdi buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Ve böylelikle buradaki köşeyi de halletmiş oluyorum. İpimi köşede bırakmak için bunu yapıyorum. Bakın yamulabilir. Size şu anda böyle marullanmış gibi gelebilir zincirleri çok çektiğimiz için. Ama öyle düşünmeyin, çünkü bu köşelerden şöyle asılınacak ve bunun üzerine monte edileceği için buralar gerildiğinde öyle bir görüntü olmayacak. Şimdi artık bakın şurayı da bitirdik. Gerçekten o kadar çabuk gidiyor ki bu. Şimdi neredeyiz? Bakın tam köşedeyiz. Tam köşede olduğumuz için şuradaki şu köşe dönüşünü yapacağız. Ondan sonra buraları geçeceğiz. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çekiyorum. Şimdi aynı yere tekrardan giriyorum. Bakın aynı boşluğun içine tekrardan giriyorum. Şöyle bir bakın köşeye bir çıkıntı yapmış oluyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincir çektim. Geldim buradaki boşluğa. Buraya bir sık iğnemi yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane, pardon 5 tane zincirimi çektim. Geldim bu boşluğa. Yine tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Geldim köşeye. Bakın köşeleri işaretlememiz işte burada fayda sağlıyor. Saymakla çok uğraşmamış oluyoruz. Köşeye geldim ve hemen buraya sık iğnemi yaptım. Şimdi köşede ne yapıyorduk? 7 zincir çekiyorduk. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Aynı noktaya tekrardan giriyorum. Ve bakın bu şekilde buraya da bir çıkıntı yapmış oldum. Tekrardan 2, dolaklarımın sesinden ötürü kusura bakmayın. Çünkü rahat alabilmek için aşağıya attım onları. 4 ve 5 tane geldim yandaki boşluğa. Buraya sık iğnemi yaptım. Şöyle ortalara yapmaya çalışın ki düzgün dursun. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine 5 tane yandaki boşluğa sık iğnemi yaptım. Tekrardan 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın bu şekilde geldim. Artık tekrardan köşeye çıkarttım bunu. Geliyorum buraya. Sık iğnemi yapıyorum. Yaptım sık iğnemi. Köşede ne yapıyorduk? 7 tane. Anlaşıldı diye düşünüyorum. 7 taneyi çektim. Şimdi aynı yere tekrar girdim. Tekrar 5 zincir. Yani aralarda zaten hep 5 zincir. Sadece şuradaki şu çıkıntıyı, bakın şu köşede çıkıntıyı yapmak için ne yapıyoruz? 7 tane çekiyoruz. 3, 4, 5. Yanındakinden devam ediyorum. Yine artık 5 zincir çekeceğim buraya. 5 zincir çekeceğim buraya. 7 zincir çekip aynı yere tekrardan batacağım. Yine bu köşeye de yapacağım. Sonra tekrar
5 zincir 5 zincir geleceğim. Şu noktaya geldiğimde bitireceğiz. Şimdi buraya kadar öreyim, geleyim, ondan sonra orada bitirelim. Evet, şimdi geldim. Bakın 5 tane zincirimi çektim. En son yapmış olduğum bu noktaya geliyorum. Bakın ilk birleştirdiğim, battığım noktaya, buraya gelip bir ilmek kaydırması yapıyorum ve artık burada ipimi kesiyorum. Şimdi bunu aynı yerden, bakın tekrardan tığımı geçirip bu ipi arkaya çekiyorum. Bunu biraz sonra örerken gizleyeceğim. Ancak bakın şöyle hemen bir düzeltelim. Şimdi ben size kağıt iple yapılmış versiyonunu da göstereceğim. Evet, bakın bu şekilde örneğimizi hazırlamış olduk. Bakın bunlar hep normal Milano raffia ile yaptıklarım. Milano raffia'yı burada tercih etme sebebim aslında benim şu. Şundan dolayı tercih ediyorum Milano raffia'yı. Çünkü Milano raffia'nın siyahının deri gibi bir görüntüsü var. O yüzden bu deri gibi görüntü benim yapacak olduğum fermuarlarla da bir bütünlük sağlıyor. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden onu tercih ettim. Ama dediğim gibi tekrardan siz istediğiniz iple örebilirsiniz. Göstereyim. Bu da kağıt iple yapılmış versiyonu. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu da makrome ile ördüm ancak buraya birleştirmedim. Bakın örnek olsun diye size göstermek için simli makrome ile yaptım. Şöyle avucumun içinde daha net gözüküyor sanırım. Bu şekilde dilerseniz makrome ipten de yapabilirsiniz. Hatta şöyle üstüne koyayım. Şu şekilde bakabilirsiniz. Bu böyle olmuş oluyor. Şimdi artık bunu bu görmüş olduğunuz yere monte edeceğiz. Ama bunun öncesinde ne yapmamız gerekiyor? Şunları kaldırayım. Ne yapmamız gerekiyor? Şu ipimizi bir gizleyelim. Ortadaki ipimizi gizleyelim ki sonrasında, çünkü artık parçayla birleştireceğimiz için bunu üstten uğraşmayalım. Şimdi bu şekilde ipimi iyice sıkıştırdıktan sonra şöyle bakın başlangıçtaki ilmeklerin içinden giriyorum. İpimi geçiriyorum. Sonrasında dilerseniz elinizle, dilerseniz şöyle bir pense yardımıyla çıkıyorum. Şimdi ben aynı işlemi tekrarlayacağım. Biraz daha bu taraftan biraz daha uzatacağım. Fazlasını keseceğim. Dediğim gibi bunu örerken zaten gizleyebiliyoruz. Bunu gizlemenize gerek yok. Evet, şimdi başlıyoruz birleştirmeye. Burada şimdi köşeden başlayacağım. Bakın şöyle şu köşeyi gireceğim. Bu şekilde buradan da gireceğim. Sonrasında alttan ipimi çekiyorum bu şekilde ve bakın şöyle sıkıştırıyorum. Bunu bir tane geçiriyorum. Tekrardan, pardon, ipimi dolamıyorum. Aynı yere tekrardan giriyorum. Ve bu şekilde yeniden, ne diyoruz biz bunlara? Uzun sık iğne diyoruz. Bakın şu köşeyi yapıyoruz şu anda. Şuradaki köşeyi. Kaç kere batacağım? Aynı köşeye 4 kere batacağım. 2 tanesini bu tarafa battık. Şimdi ne yapacağız? Döneceğiz. 2 tanesini de bu tarafa batacağız. Aynı yere tekrar girdim. Bakın. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hani eğer batmakta zorlanırsanız burada ya da eliniz çok böyle, tepeleriniz çok geniş oluyorsa o zaman tığ numaranızı birazcık küçültebilirsiniz. Evet. Bakın bu şekilde köşeyi dörtlemiş olduk. Şimdi geliyoruz ikinci deliğe. İkinci deliği yaparken aynı şekilde bakın hala şu köşedeki yuvarlağın içinden giriyorum. Bakın buradan giriyorum.
ipimi çekiyorum. Şimdi 2 tane buraya. Bir taraftan da şu başlangıç ipimi bakın aradan gizlemiş oldum. Gerçekten çok pratik ve çantada astar olmayışı çok daha işi kolaylaştırıyor. Bakın 2 tane yaptım artık burayı. Bu taraf bitti. Şimdi artık nereye geçeceğim? Şu ikinci deliğe geçeceğim. Şimdi bunu yaparken bakın altta bir ipim vardı hatırlarsanız. Bu ipi buraya bu şekilde çekiyorum şimdi. Batarken bunu da arasına alıyorum. Şimdi yeni deliğe geçtik. Bilerek bu taraftan başlıyorum ki bu ipleri de nasıl gizlediğimizi güzelce öğrenelim. Evet. Aynı deliğe yine bakın 2 kere girip battım. Yine aynı bakın filenin içindeyim ve diğer deliğe geçtim. Şimdi buraya da aynı şekilde 2 kere. Evet. Şimdi devam ediyorum. Bakın o buradaki ip buradan aradan gizlenmiş oldu. Şimdi geçiyoruz diğer fileye. Diğer filedeyim ve diğer delikteyim. Yine 2 tane aynı deliğe. Şimdi artık bakın bu filenin içine de 2 tane yaptık. Sırada bu filedeyiz. Şimdi bu fileyi yapacağız. Yine aynı deliklere 2'şer tane. Bakın bu şekilde. Şimdi bu fileden de 2 tane yaptık. Şimdi geldik bu fileye. Bakın köşe filesine geldik artık. Şimdi köşe filesinden başlıyorum. Buraya 2 tane. Şimdi geldik tam köşeye. Bu tarafa 2 tane. Şimdi dönüyorum. Aynı deliğe tekrar bir de bu taraf için 2 tane. Yani köşe deliğinin içine 4 kere batmış oluyoruz. Şimdi geldik sıradaki deliğe. Hala aynı filenin içindeyim bakın. 1 2. Mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın şu 2'yi buraya, bu 2'yi bunun içine, bu 2'yi bunun içine. Şu köşelere geldiğimizde 2 buraya, 2 buraya, 2 buraya, 2 buraya şeklinde tığlayacağız. Aynı şekilde. Bakın hiç şöyle düşünmeyin. Baktığınız zaman ilk büyükmüş gibi geliyor. Ama tığladığınız zaman öyle olmuyor. Yani şunların üzeri örüldüğünde bunları çok fazla gerdiriyor. Bakın şöyle baktığınızda ya bu sanki çok bol oldu gibi düşünmeyin. Onlar tam tamına denk gelmiş olacak kenarların hepsine dolaştığınızda. Dilerseniz şimdi aynı şekilde bakın bu fileye 2, bu fileye 2, bu fileye 2, bu fileye şu üçlüyü. Tekrar 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2. Bakın üçlünün 2 deliğini burada tamamlamıştım. 3. deliğine kadar örüp geleyim. Burayı beraber artık tamamlayalım. Evet geldim. Bakın bitirdik artık. Şöyle elinizle güzelce şu kenar kısmını şöyle düzeltin. Şu kenarında herhangi bir şey varsa yönünü düzeltin ki kasma yapmasın. Evet. Bakın görüyorsunuz. Harika bir motif olmuş oldu bu şekilde. Şimdi burada artık ipimi kesiyorum. Yine iğneme geçeceğim.
Şimdi buradaki bakın ilk şunun birincinin tepesi olmuyor biliyorsunuz. Buradaki ikincinin tepesinden giriyorum. Tekrardan ipin bakın çıktığı noktadan geri giriyorum ve ipimi arkaya çekiyorum. Böylece bakın bu tepesi olmayanın da artık bir tepesi var. Şimdi burada artık normal sık iğnelerimin arasından ipimi gizliyorum. Bu şekilde görüyorsunuz. Harika oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Dilerseniz ben hemen bakın 8 tanesini 7 tanesini yapmışım. Hemen kalanlarını örüp geliyorum. Evet, şimdi ben bir tarafını bu şekilde bakın hazırladım, birleştirdim, ördüm. Şimdi diğer tarafını birlikte yapacağız ve derimize nasıl birleştiriyoruz onu göstereceğim. Bakın o kadar güzel oldu ki gerçekten çok farklı. Yine çok klas bir çanta yapıyoruz hep birlikte. Şimdi öncelikle 6 tane daha karemi hazırladım. Ne yapacağız? Bunları dikerek birleştireceğiz. Şimdi göstereceğim size nasıl dikeceğimizi. Hemen Milano rafyamı alıyorum. Şimdi öncelikle şöyle kısa kenarları birleştireceğiz. Daha sonra uzunlamasına bu kenarı birleştireceğiz. Şimdi 2 tanesini alıyorum. Bakın hepsini temizledim. Şimdi hemen şu 2 tanesi biliyorsunuz bir taraf için, 2 tanesi de bir taraf içinde. Ancak burada tam şu birleşim kısmını yaparken bakın buradaki şöyle 4 tane olduğunu düşünürsek buradan başlarsam 1, 2, üçüncüsünden giriyorum. Yine buradaki bakın 1, 2, 3. Buradaki üçüncüsünden yine aynı şekilde giriyorum. Bakın burayı sabitleme için yaptığım için burada ikisinden birden giriyorum. Pardon, alttan girdim, üstten girecektim. Burası ilk sabitleme kısmımız. Şöyle üstten giriyorum. Bakın bu şekilde ne yapmış oldum? Burayı sabitlemiş oldum. Şimdi onu biraz sonra düğümlediğimizde düzelecek. Şimdi hemen artık normal 2 bu tarafta vardı, 2 bu tarafta vardı ya. Buradaki ikincinin alttaki lobundan giriyorum. Bakın alttaki lobundan giriyorum. Burayı sonra sıkarız. Buradaki yine ikincinin alttaki lobundan. Şimdi aynen bu şekilde devam edeceğiz artık bakın. Birinci, buradaki birinci. Şimdi yandakilere geçtik. Bakın şu diğerlerine. Yine bir tane bundan, bir tane bundan. İlmeklerimiz eşit olduğu için düzgün bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Hizanızı kaybetmeyin. Mutlaka ilmeklerinizi karşılıklı olarak almanız gerekiyor. Bakın şimdi buradakine geçtik. Bir bundan, bir bundan. Mutlaka birer lop alıyoruz, unutmayın. Şimdi bir bundan, bir bundan, bir bundan, bir bundan, bir bundan, bir bundan. Evet. Şimdi bu şekilde karşılıklı dilerseniz hemen sıra sonuna kadar geleyim. Şimdi ekleme yerini nasıl yapacağız? Hemen onu göstereceğim. Evet, şimdi bakın sonuncuya geldim. Görüyorsunuz. Şimdi tekrardan şu sonuncuyu yaptım normalde. Tekrardan aynı sonuncudan bakın bu şekilde çıkıyorum. Burayı güzelce sıkıştırdım. Sonrasında bakın bir yana geçiyorum. Alıyorum diğerine. O bir yana geçtiğim yer neydi? Buradaki üçüncüydü. Yine buradaki üçüncüden giriyorum tek lobundan. Bakın burayı birleştirmiş oldum bu şekilde.
Tekrar aynı yerden girerek burayı da bir sabitleştiriyorum. Sıkıştırıyorum güzelce. Evet, hemen buradan çıkıp bakın şimdi artık diğer ikisini birleştirmeye geldi sıra. Ne yapıyorum? Buradaki bakın 1 2, buradaki ikinci aldım buradan, yine buradaki bakın burayı da tekrar sabitleyeceğim. Yine buradakileri aynı yerden tekrar geçiyorum ki ilk noktaları, yani şu birleşim yerleri açılmasını istiyorum. O yüzden buraları sıkılaştırmak için 2 kere geçiyorum buradan. Evet bakın bu şekilde ne yaptım? Sıkıştırdım. Şimdi yine aynen yoluma devam ediyorum. Karşılıklı ilmekleri birbirinden bakın bu şekilde girdim. Şimdi sıradakiler bir bu sıradaki tek lobuna batmayı unutmayın. Bakın arada şöyle güzel bir örgü görüntüsü oluşuyor. Bu şekilde yaptığımızda. Şöyle yakından da göstereyim. Devam ediyorum. Yine sıra sonuna kadar öreyim. Geleyim oradan devam edelim. Evet geldim sonuncuya. Bakın görüyorsunuz en son şu ikinci sık iğneleri birleştirdim. Hemen şu üçüncülere geçiyorum. Buradaki üçüncüyle buradaki üçüncüyü güzelce bir sıkılaştırıyorum. Bakın aynı yerden tekrar geçiyorum. Evet. Bu şekilde bakın burayı halletmiş olduk. Şimdi şurası boş kaldı biliyorsunuz. Bunu dönüşte halledeceğiz. Yani bu yatay kısmı yaparken halledeceğiz. Bu şekilde bakın karşıya gitmiş olduk. Buradan artık ipimi çıkartıyorum. Şurayı da sıkıştırdık. Buradaki ipimizi de bir keselim. Bunları daha sonra kenarlarını örerken üstünden öreceğiz. Böylelikle yürütmüş olacağız. Şimdi aynı şekilde biraz önce nasıl başladıysam aynı şekilde başlayıp burayı da birleştireceğim. Yine aynı şekilde burayı devam ettireceğim. Ve bu şekilde pardon özür diliyorum şöyle yanlış tuttum. Şu şekilde burayı da birleştireceğim sıra sonuna kadar. Daha sonra yatayı tekrar birlikte yapacağız. Evet şimdi geldim artık buraya. Aynı şekilde başlıyorum bakın. Buradaki 2 tane değil üçüncüden başlıyorum. Şöyle yeterince ip bırakıyorum. Aynı şekilde bakın burada da 1 2 3. Bir de buradan girdim. Şimdi tekrardan aynı yerden çıkıp bakın ikinciden bu şekilde geldim. Sıkıştırdım burayı. Şimdi mantığımız aynı hareket edecek. Yine şurayı bir daha geçeyim. Sağlam olsun. Evet. Karşılıklı bakın. Bir o ilmekten. Şimdi buradayken kameranın karşısında biraz tutarken zorlanıyorum. Size göstermek için. Şimdi bir bu ilmekten, bir bu ilmekten. Yine diğer tarafta olduğu gibi. Bu kısımda hiçbir farklılık yok. Karşılıklı gidiyoruz. Nasıl? Tek birer lobundan gidiyoruz. Bir bundan, bir bundan. Şöyle çevireyim hatta.
Bakın görüyorsunuz. Şimdi bir bundan, bir bundan. Sıradaki bir bundan. Şimdi köşeye kadar geleyim. Burayı nasıl yapacağız? Hemen onu göstereceğim. Evet, şimdi geldik. Bakın sonuncusuna. Şimdi ne yapıyorum? Aynı yerden bir daha geçiyorum ki burası bir sıkılaşsın iyice. Sonuncuya yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Bakın. Şimdi buradan şu karşıdaki, yani şurada ikişer tane bırakıyorduk ya, bakın şu karşıdaki ilkinden giriyorum. Yine aynı yerden çıkıyorum. Tekrardan evet, karşılıklı bakın şöyle bir atma oluşturdum. Şimdi aynı şekilde buradan giriyorum. Yan tarafa geçtim. Ve yine bir de buranın simetriğindekinden aynı işlemi bir de burası için tekrarlıyorum. Bakın bu şekilde karşılıklı şöyle iki tarafa da geçmiş oldum. Tekrar aynı yerden geçiyorum karşıya. Şimdi burada yine aynı şekilde bir bundan, bir bundan. Bir bundan, bir bundan. Sırayla karşılıklı dikmeye devam ediyorum. Yani şu kısımda hem böylemesine hem böylemesine karşılıklı tutturmuş oldum. Aynı şekilde şimdi geliyorum, buraya da aynı işlemi tekrarlayacağım. Sıra sonunda da aynı şekilde bitireceğim. Şimdi bu kısmı bitirelim. Daha sonra çevresine gittiğimiz sık iğne kısmına geçeceğiz. Evet, şimdi artık istediğimiz herhangi bir yerden başlayabiliriz. Şimdi ne yapacağız? Tabanımızı yapacağız. Yani taban dediğimiz şu kenar çevirmesini yapacağız. Dilediğim gibi dilediğiniz yerden başlayabilirsiniz. İstersen şuradan köşeden başlayalım. İpimi çektim alttan, sıkıştırdım. Bir tane sık iğnemi yaptım buraya. Sonrasında aynı yere giriyorum. Tekrardan ipimi de içinden yürütüyorum bu esnada. Bakın tek kat ipe geçtim şu anda. Artık çift kat yapmıyorum. Dediğim gibi çift katı yapma sebebim şu deliklerden çok fazla altının gözükmesini önlemek içindi. Siz dilerseniz baştan sona tek kat da yapabilirsiniz. Böyle bir durumda bir tane ip sizin için yeterli olacaktır. Ara ara hatırlatıyorum, tekrar hatırlatacağım. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Dilediğiniz ip. Tığımı değiştirmedim. Tığım yine 3,5 milim ama bakın bu şekilde komple dolaşacağım. Şimdi şu ara yerini göstermek istiyorum. Ara yerinde ne yapacağız? Yani iki tane motifin kesiştiği noktada nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. Ondan sonra bir de köşeyi nasıl döneceğiz? Onu göstereceğim. Evet. Şimdi bakın diktiğimiz o noktalar vardı. Oraya geldim. Şimdi burada bir tane ortaya giriyorum. Yine diğer battığım noktaya girdim. Şimdi ipimi de aynı şekilde içinden yürütüyorum. Her ekte bir ip vardı hatırlarsanız. O ipleri bu şekilde yok ediyoruz. Hiçbir şekilde gizlemeye çalışmayın. Ekstradan üstüne örerek ilerleyebilirsiniz.
Şimdi aynı şekilde burayı yaptığım gibi yine burayı da yapacağım. Sonrasında köşeye gelelim. Oradan sonra birlikte devam edelim. Evet, şimdi geldim köşeye. Bakın şu köşedeki ortadaki 2 taneye çift batıyorum. 1 2. Bakın ilkine battım. Şimdi ikincisi 1 2. Sonrasında yanındakinden normal devam ediyorum. Yani biliyorsunuz köşeler dörtlüydü. O dörtlünün ortasındaki 2 taneyi ne yapıyorum? Çift yapıyorum. Aynı işlemi bu köşede de yapacağım, bu köşede de yapacağım ve geleceğim bu köşede de yapacağım. Hemen dolaşıp geliyorum. Evet, yanlış köşeden başladığım için şu an ipi bitirmek zorundayım. Şunu söyleyeyim. Bakın bu köşeden başladığım için ipi bitirmek durumunda kaldım. Siz unutmayın, bu köşeden başlayın ki dönüp dolaşıp geldikten sonra buradan yolunuza devam edebilirsiniz. Ben şimdi ne yapıyorum? İpimi burada çıkartıyorum. Şimdi şuradaki ilk sık iğne tepemden giriyorum. Sonrasında bakın şurada ilk ipin çıktığı noktadan arkaya tekrardan çıkıyorum. Evet, bu şekilde ağzını düzgün bir şekilde kapatmış oldum. Şimdi bunu yine üzerinden örerek gizleyeceğim. Ama nereden şimdi başlayacağım? Tekrar buradan başlayacağım. Siz olun, buna dikkat edin. Evet. Şimdi burada nereden başlıyoruz? Onu göstermek istiyorum hemen. Şu bakın ortada 2 tane vardı ve biz bunlara arttırma yapmıştık hatırlarsanız. Buna 2 tane batmıştık, buna 2 tane batmıştık. Şimdi şu ilkinin 2 tane battığımızın bir tanesinden giriyorum. Evet. Şöyle bakın bu şekilde buraya bir ilmek oluşturmuş oldum. Hemen yanındakinden yoluma devam ediyorum bu şekilde. Şimdi artık bu sırada hiçbir işlem yapmayacağız. Yani hiçbir arttırma işlemimiz yok. Olduğu gibi her sık iğnenin üzerine bir sık iğne olacak şekilde devam edeceğiz. Yani köşede arttırma yapmıyoruz, unutmayın. Burada artık çantamızın kıvrılması, hani birazcık daha böyle düz gitmemesi gerekiyor. Şimdi burayı bitirdikten sonra da artık 2 parçayı birbirine birleştireceğiz. Ama tabii öncesinde ne yapacağız? Bu parçamızı nereye birleştireceğiz? İlk olarak fermuarımızla birleştireceğiz. Yani en son kenarları kapatmış oluyoruz. Çantamızda ben astar çalışmadım. Ancak siz astar çalışmak isterseniz deriyi diktikten sonra ya da dikmeden önce astarlamanızı yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde şimdi bir sıra daha sık iğne dolaşıyorum. Nereye kadar? Buraya kadar. Bakın ağız kısmında tek sıra sık iğnemiz olacak. Şu alt 3 kenarda 2 sıra sık iğnemiz olacak. Hemen şunun üzerinden göstereyim daha net anlaşılsın. Bakın ağız kısmında 1 sıra sık iğne, diğer taraflarda 2 sıra sık iğnemiz olmuş olacak. Hemen bitiriyorum, geliyorum ve hemen artık fermuarımıza dikme aşamasına geçiyoruz. Evet, şimdi bakın en son arttırma yapmış olduğum şu 2 taneyi battım. Bakın burada başlarken batmıştık ya, ona şimdi batmıyorum. Onu ne yapıyorum? Biraz sonra ilmek kaydırmayla yapacağım. Ama öncesinde dikeceğim için şöyle uzunca bir ip bırakıyorum buraya. Çıkartıyorum ipimi. Geçiriyorum iğneme. Şimdi bir sonraki sık iğnemden giriyorum tepesinden. Yine ipin çıktığı yerden
geri arkaya çıkıyorum. Evet. Böylelikle burayı da halletmiş olduk. Şimdi geliyoruz artık birleştirme aşamasına. Bakın görüyorsunuz, ilk birleştirmeye başladığım yer neresi? Şu yaptığım iki çıkıntıyı almıyorum. Doğrudan, şimdi onun için ne yapıyorum? Bakın geri doğru gidiyorum şimdi. Nereden başlayacağım? Tam buradan başlayacağım birleştirmeye. Yani şu görüyorsunuz bakın, tam şunun hizası. Yani derinin tam hizasından başlayacağım şimdi burada dikmeye. Şöyle geliyorum. Bakın bu şekilde. Bunda bir öne bir arkaya, bir öne bir arkaya sürekli böyle dikeceğiz. Evet. Şimdi bir sonrakinden çıkıyorum. Görüyorsunuz. Burada da bir sonrakinden burada da bir sonrakinden. İlmeklerimiz zaten hemen hemen deliklerin büyüklüğünde ama belli yerlerde ne yapacağız? Tam karşısına gelen yerleri yaptığımız için dilerseniz şöyle fermuarı açıp şu şekilde yapabilirsiniz. Daha rahat olur sizin için. Evet, şimdi bir sonrakinden giriyorum. Yine burada da bir sonraki ilmekten çıkıyorum. Bir sonrakinden. Bakın ilk bu şekilde görünecek. Sonra tekrar döneceğiz geriye. Şu şekilde makine dikişi gibi sık dikiş yapacağız o kısma. Önce bir gidelim. Sonra tekrardan geliriz. Şimdi mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Hangi iple ördüyseniz o iple dikin ki burada hiçbir şekilde belli olmasın battığınız yer. Bakın karşısına neresi gelirse. Tam sık iğnenin tepe boşluğuna denk getiriyorum ki belli olmasın. Evet. Şimdi bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ola ki atladığımız, batmadığımız bir yer varsa ona da dönüşte batarız. Böylelikle her yer tutturulmuş olur. Bakın bu şekilde ilerleyeceğiz yolumuza. Siz dilerseniz kaydırırım falan derseniz ne yapın biliyor musunuz? Bunu bu şekilde koydunuz ya, yerlerinizi bir belirleyin. Mesela en son batacağınız yer neresi? Burası. Bu batacağınız yer buradaki deliğe denk gelecek şekilde buraya bir ip bağlayın. Aynı şekilde burada da aralardan, yani şu aralar nerelere denk gelecekse ipinizi bağlayın. Ondan sonra dikin ki herhangi bir şekilde kayma falan yaşamamış olursunuz böylece diyorum. O yüzden hani bunu da belirtmiş olayım, sizlere daha kolay yapmış olun. Tabii ki de siz bunu kucağınızda çok daha rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Ben şu anda kendimden neredeyse 50 santim ileride dikmeye çalışıyorum bunu. Bu şekilde dilerseniz sıra sonuna kadar dikip geleyim. Evet, şimdi bakın gittim. Son delikten de çıktım. Şimdi ne yapıyorum? Arkadan geri geliyorum. Şöyle giriyorum. Aynı yoldan geri dönüş. Şöyle yapayım, daha rahat göstereceğim. Bakın.
Bir sonraki delikten. Böylelikle bir nevi makine dikişi yapmış oluyoruz. Yine bakın aynı şekilde. Bir sonrakinden. Evet. Böylelikle bu şekilde bakın ağzı normalde biraz önce daha dalgalıydı bakın. Şimdi böyle dümdüz pürüzsüz bir görüntüye kavuşuyor. Bu şekilde dikip diğer tarafa kadar dolaşıp geliyorum. Evet, geldik bakın sonuncusundan çıktım. Şimdi bir öncesinden şöyle tekrardan çıkıp ipimi bunun alt tarafına alıyorum. Ve sonrasında buradan daha kolay işlem yapabilmek için ipimi ön tarafa çekiyorum. Bakın şöyle ön tarafı aldım. Şimdi artık buradan sonra normal sık iğnelerimin arasından geçeceğim. Ancak bunun için iğnemi küçültmek istiyorum. Evet, bakın bu şekilde sık iğnelerimin arasından geçtim. Hemen ipimi de geçiriyorum ve her zamanki gibi pensemin yardımıyla buradan çıkıyorum. Evet. Bu kadar basit. Görüyorsunuz artık iki tarafımız da hazır. Hemen bir fermuarımızı çekelim. Şöyle dönmüş. Bir düzeltelim. Evet. İşte bu kadar. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde birleşti. Şimdi artık sıra neye geldi? Bunları birbirine dikeceğiz. Yine aynı şekilde dikeceğiz. Yani şunların arasını nasıl diktiysek burayı da aynı şekilde dikeceğiz. Hiç böyle şeyle uğraşmayacağım. İlmek kaydırmayla falan uğraşmayacağım. Bu şekilde çok daha pratik olacak. Şimdi başlayacağım dikmeye. Nereden mi başlıyorum? Şöyle en kenardan başlıyorum. Bakın bu şekilde. En son bakın şu ikinci sıraya çıktığım kısım var ya, şu ilk. Bunu değil, ikincisinden giriyorum. Aynı şekilde burada da ikinci sıraya çıktığım şu ilki değil, şu ikincisinden giriyorum. Şöyle ilmeğin boşluğundan girmeye çalışıyorum. Evet, bakın bu şekilde girdim. Ay, pardon. Şimdi aynı yerden ipimi gereksiz de uzun tutmayacağım. Biterse tekrardan başlarım. Şimdi aynı yerden tekrardan geçiyorum. Burayı güzelce sıkıştırmam lazım. Çünkü evet, şöyle bu şekilde güzelce burayı ne yaptık? Sıkıştırmış olduk. Şimdi başlıyorum karşılıklı. Bakın aynı şekilde ağız ağza gelecek şekilde. Burada ilmeklerimizin karşılıklı gelmesine lütfen dikkat edin. Sıradakiyle. Yine aynı şekilde buradaki sıradakiyle. Hep bu şekilde. Yine aynı nasıl bu arayı dikiyorsak bu şekilde. Bir başlayacağız. Bir ucundan diğer ucuna kadar hemen dikip geliyorum. Unutmayın, birer lobunu alıyoruz. Yine aynı şekilde bakın aradaki şu görüntüyü oluşturmamız gerekiyor. Güzel sıkıştıralım bunları. Evet, şöyle karşılıklı gelecek şekilde yapıp geliyorum. Ve finaldeyiz. Bakar mısınız güzelliğine? Sadece nereyi göstermedim? Hemen onu da göstermek istiyorum size. Bakın şurada sadece şu D halkamızı, bakın bu böyle ayrı. D halkamızı aynı diktiğimiz yerden şöyle aynı yere 2-3 bataraktan bakın bu şekilde buraya tutturdum ki
bu elciğimizi takabilelim. Sadece bunu dikişini göstermedim. Ama aynı şekilde dikiyoruz. Sonra da sık iğnelerimizin içinden de gizliyoruz. Başka hiçbir farkı yok. Bakın o kadar güzel oldu ki. Yani şöyle hemen içine de bakalım. Şöyle görüyorsunuz. Hiç astar yapmaya gerek yok. Yani çok kolay. Bir akşamda şöyle oturup direkt bitirebileceğiniz bir çanta oldu. Tekrar hatırlatıyorum, ben 2 kat kullanmıştım. İpim çok inceydi. Ama bakın burada tek katla yapılmış hali var. Tek katla da gayet güzel oluyor. Hiç fazladan ip kullanmanıza gerek yok. Bir kat Milano rafya yeterli oldu diyorum. Ölçülerimiz yaklaşık 34 santime 25 santim oldu bu çantamızda. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım benimle beraber keyifle örersiniz bu çantayı diyorum. Çok daha güzellerinde yepyeni tasarımlarımla birlikte olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum.